Bugün küpünüzün yağını nasıl değiştirirsiniz ve nasıl temizleriz? Çünkü temizlemeden yeni yağ ekleyemezsiniz. Küpün içinde yağ varsa eğer ilk başta o yağı almalısınız. Ondan sonra yeni yağ eklemelisiniz. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. İlk başta küpün parçalarını sökerek başlıyoruz. Evet, ilk ben şunları bir kenara koyayım. Şimdi şöyle bir bunun bak içinde saç telleri biri var. Bu saç telleri nereden geldi mesela? Şimdi ilk başta şu merkez ne bu? Çekirdek. Çekirdeğini temizliyorum ben. Bak saç teli. Şu saç tellerini bir çıkaralım. İlk başta burayı temizliyoruz. Ama ilk şu kapakları da çıkaralım. Şöyle çıkardık. Şimdi çıkardıktan sonra buralarda bazı küplerde vida olur. Bazı küplerde de GS olur. GS dediğimiz şey bu. Sizin küpünüzde vida varsa diye böyle bir küp daha getirdim. Bundan da göstereceğim. Şimdi eğer GS varsa artık onu nasıl çıkarıyorsunuz? O siz biliyorsunuzdur zaten. Şöyle GS'leri çıkarıyoruz. Nasıl çıkıyor bu ya? Şöyle. Sonra içinden yay çıkıyor bunun. Bunların hepsini çıkarıyoruz böyle. Eğer vidalıysa da zaten tornavidayla çıkaracağınız artık. Yani bir fark yok. Şimdi bunların hepsini tek tek çıkaracağız. Evet, şimdi çıkardık. Şöyle bir merkez var. Bunu ilk peçeteyle kabasını alacağım. Hem saçlar falan da gider. Artık toz moz ne varsa iyice kabasını alalım. Tamam. Şimdi ben buna ıslak mendil sürmüyorum. İçinde elektronik mekanizma var. İçinde elektronik mekanizma olduğu için bunu ben ıslamayacağım. Ama siz eğer böyle bir Bluetooth'lu küpünüz yoksa onu ıslak mendille silebilirsiniz. Şimdi bunu sildik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Sildikten sonra şu parçaları şuraya taktığımız parçaları temizleyeceğiz. İçinde bayağı bir yağ var. Bunları temizleyeceğiz. Şimdi ben bunları nasıl temizliyorum? Şöyle ıslak mendille bunu iyice kabasını alacağım. Ondan sonra şöyle kullanmadığınız bir diş fırçasıyla ulaşamadığımız aralıkları bununla sileceğiz. Yağını alacağız. Hepsini aynı şekilde temizleyeceğim. Bunları temizlemesi bitti. Ondan sonra yaylar. Yaylardaki yağı da temizleyeceğiz. Ondan sonra yağlayacağız. Şimdi ıslak mendille siliyorum. Ondan sonra bir diş fırçasıyla aralarına girerim. Şimdi bu bakım işini sürekli yapmanız lazım. En az ayda bir yapacaksınız. Yoksa küp o içindeki yağ ile yavaşlar. Ne kadar hızlı olursa olsun, hangi küp olursa olsun aynı yağ ile sürekli kalamaz. Onu sürekli temizleyip yağlamanız gerekecek. Ve hangi yağ ile yağlamanız gerektiğini de söyleyeceğim birazdan. Şimdi yayları temizledim. Yağını aldım iyice. Şimdi yapmamız gereken yayları yağlamak. Hangi yağ ile yağlayacağız? İlk başta onu söyleyeyim. Şimdi bende bir küp yağı var. Şöyle internetten sipariş verdim. Aldığımda 80 lira falandı. Ama 120 liraya da yanında küple beraber getiriyorlar. O daha uygun oluyor. Şu küpü veriyorlar hem de şu yağ geliyor. O daha uygun oluyor. Ondan aldım ben. Bu küp yağı var. Bir de makine yağı var. Bence şu yayları yağlamak için küp yağını harcamaya gerek yok. Bunun için makine yağını kullanabiliriz bence. O yüzden ben makine yağıyla yağlayacağım bunları. Şimdi geliyoruz. Şöyle. Üstüne azıcık damlatacağım. Heh. Sonra elimle ben etrafına yayıyorum. Ondan sonra şu parçaların üstüne bırakıyorum. Şöyle. Hepsini yapıyorum. Şimdi bunları yaptık. Sonra ne yapacağız? Eğer küpünüz vidalıysa vidayı yağlayacaksınız. Şöyle. Allah ne oldu lan? Şöyle vida şu şekilde. Vidanın şurasını yağlayacağız. Şu çıkıntılı yeri değil de onun üst tarafı şu aralığı yağlayacaksınız. Şimdi bende video yok. Ben şuraları yağlıyorum. Yağladıktan sonra üstüne şu parçayı ekliyoruz. Ondan sonra ben GS ile kapatıyorum. Siz de vidayla yağladığınız vidayla kapatıyorsunuz. Oturdu. Tamam. Bunu sırayla yapıyoruz. Bakın nasıl dönüyor. Merkezi yaptık bu şekilde. Hepsini tek tek yaptık. Şimdi bunu kenara koyuyoruz. Ve bu kapakları da en son temizlersiniz. O çok önemli değil. Onları da bir kenara koyuyoruz. Şimdi şu parçaları tek tek temizlemek kalıyor. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi araları pislenmiş. Bunları temizlemezseniz yağ içine koyduğunuz yağ böyle simsiyah lekeler bırakır. Bu yağı alacağız ve tekrar yağ koyacağız buna. Şimdi ben ilk başta peçeteyle şu şekilde temizliyorum. Şöyle parçaların sürtüştüğü yerleri
Peçete diyorum. Islak mendille yağını alıyoruz. O siyahlığı götürüyoruz. Sonra arasına giremediğimiz yerleri diş fırçasıyla temizliyoruz. Bu şekilde tertemiz oluyor. Sonra kabasını bir peçete yardımıyla şöyle alabilirsiniz. Bu şekilde hepsini tek tek yapıyoruz. Şimdi ben burayı keseceğim. Çok uzun olmasın. Ondan sonra geliyorum. Hepsini tek tek temizledikten sonra ne yapacağız? Şu kapakları madem temizleyelim artık. Yani bir dakika bakıyorum. Temizlemeye gerek yok. Ben direkt takıyorum. Şimdi bunları şunu bir şuraya koyayım. Şu kapakları takarken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi önce ben bir beyazı taktım. Mesela takabilirsem. Evet, beyazı taktım. Şimdi bu kapakları renklerine göre takmanız lazım. Sarı her zaman beyazın altındadır. Ondan sonra mesela kırmızıyı taktık. Şimdi kırmızının sağına her zaman mavi gelir. Şimdi mavinin yanına da turuncu takacağız. Şöyle mavinin sağında da her zaman turuncu olur. Beyaz üstteyken tabi. Sonra turuncunun yanında da yeşil olur. Bunları böyle taktık. Şimdi bunlar halloldu. Ondan sonra bu parçaları düzgün bir şekilde küpümüze takacağız. Şimdi nasıl takacağız? Ben beyazdan başlıyorum. Mesela beyaz nereden başlayacaksanız mesela ben beyaz altı aldım. Şimdi bir tane beyaz parça buldum. Şöyle kenar parçası. Şu şekilde bunu buradan geçiriyorum. Şöyle takıyorum. Şu beyaz da buraya geliyor. İlk bu parçayı takıyorum. Bu şekilde bir artı yapıyorum. Artıyı yaptıktan sonra şu köşeleri yerleştiriyorum. Şimdi alt tarafı yaptık. Şimdi şu tarafları yapacağız. Kenarları taktık. Bundan sonrası zaten bu şekilde takacağız. Şimdi son iki parçayı takmadan önce bir köşe parçası bir de kenar parçasını şöyle bırakıyoruz. Şimdi yağlamaya geçeceğiz. Nasıl yağlayacağız? Şöyle küp yağıyla yağlayın bunu. Makine yağıyla yağlamayın. Kesinlikle küpünüzü makine yağıyla yağlamayın. Çok berbat bir şey oluyor. Şu kenar parçasını alıyorum. Şu parçayı. Ve ilk başta şöyle yakınlaştırayım. Şimdi şu arasına sıkacağım. Bir damla yeterli. Sonra bu arasına sıktım. Bir de şu araya bir tane bir damla. Tamam. Şimdi şuraya da azıcık sürebilirsiniz. Tamam. Şimdi bunu takabiliriz. Şimdi köşe parçasına şu araya şuraya bir damla sıkıyoruz. Sonra şu arasına azıcık. Sonra da şu aralara sıktığımız zaman bunu takabiliriz. Şimdi en son olarak küpünüzü taktıktan sonra şöyle arasını açıp şuraya buraya da bir damla ucundan koyuyorsunuz ve tamam. Şimdi yağı karıştırmanız lazım. Yağı iyice etrafına siniştireceksiniz. Eğer az olduğunu düşünüyorsanız bir damla daha sıkabilirsiniz. Çok da abartmayın. Şimdi küpün her yeri yağ olacak. Yağlı yağlı azıcık karıştırmanız lazım. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra bir ıslak mendille yağını almanız lazım üstündeki. Kendi elimi de sileyim. Sonra da bir havlu peçeteyle kurulayın. Ondan sonra azıcık daha karıştırın. Eğer yine yağ varsa şöyle bir tur daha silmeniz lazım. Ondan sonra da küp tamam. Artık yağladınız. Her şeyi tamam. Eğer vidalıysa küp sıkılığını ayarlamak kalıyor. Onu da şu şekilde bakarak iki tarafı da eşitlemeniz lazım. Şöyle mesela bu taraf daha çok esnekse mesela burayı biraz daha sıkmanız lazım. O şekilde sıkılığını da ayarlıyorsunuz. Fazla sıkı olursa küpün corner katları kötü olur ve küp sürekli takılır. O yüzden biraz gevşek bırakın. Ama çok gevşek de olursa bu sefer dağılabilir, parçaları çıkabilir çözerken. Çok da gevşek olmaması lazım. Şimdi ben bir çözeyim küpü. Uzun zamandır da çözmüyorum. Evet. Video bu kadardı. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gücümün yettiği kadar hepsine cevap veririm. Hoşça kalın.